Bugün kanser konuşurken çoğu zaman cümleye şöyle başlıyoruz. Bizi kanser ediyorlar. Eskiden bu kadar kanser yoktu. Herkes kanser oluyor. Covid aşısından sonra kanserler arttı. Bu söylemler son yıllarda çok daha yüksek sesle dile getiriliyor. Sosyal medyada, gündelik sohbetlerde, hatta hastane koridorlarında bile bu cümlelerle karşılaşıyoruz. İnsanlar bir neden arıyor. Tek bir sebep, tek bir suçlu bulmak istiyoruz. Çünkü belirsizlik zor, korku zor, kontrol edemediğimiz şeylerle yüzleşmek çok zor. Ama tam bu noktada durup şunu sormamız gerekiyor. Kanser gerçekten yeni bir hastalık mı? Yoksa biz bugün onu daha mı fazla görüyoruz? Ve asıl soru aslında tam da şu. Kanser modern çağın ürünü mü? Yoksa insanlık kadar eski bir hastalık mı? Bu sorunun cevabı bizi binlerce yıl öncesine götürüyor. Bugün bildiğimiz en eski kanser tanımı Antik Mısır'a dayanıyor. Milattan önce 3000'li yıllara uzanan ve cerrahi vakaları sistematik biçimde ele alan Edwin Smith papirüsünde memede sert, ağrısız ve soğuk kitlelerden söz ediliyor. Bu kitleler size tanıdık geldi değil mi? Metinde bu kitleler için tedavisi yoktur ifadesi yer alıyor. Bugün bu tanımı okuduğumuzda aslında bunun meme kanserine karşılık geldiğini net bir biçimde anlayabiliyoruz. Bu metin tıbbın en eski belgelerinden biri ve genellikle tarihin ilk hekimi olarak kabul edilen İmhotep'e atfediliyor. Yani kanser ne sanayi devrimiyle ortaya çıktı, ne de modern beslenmeyle, ne de güncel teknolojilerle. Kanser insanlık tarihi kadar eski bir hastalık. Peki kanser kelimesi nereden geliyor? Bu noktada Antik Yunan'a milattan önce 400'lü yıllara gidiyoruz. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat bazı tümörlerin çevre dokulara yayılma biçimini bir yengece benzetiyor. Yunanca yengeç anlamına gelen karkinos kelimesini kullanıyor. Çünkü tümör bulunduğu yerden çevreye doğru kollarını uzatan bir yapıya sahip. Bu kelime zamanla Latinceye geçiyor ve bugün bildiğimiz adıyla cancer olarak tıp literatürüne yerleşiyor. Yani kanser hem tanımıyla hem de ismiyle aslında binlerce yıldır bizimle. Peki kanser gerçek anlamda ne? Kanser tek bir hastalık değil. Aslında yüzlerce farklı hastalığın ortak bir adı. Temelinde ise aynı mekanizma yatıyor. Hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması. Normalde vücudumuzdaki her hücrenin bir yaşam döngüsü var. Doğuyor, görevini yapıyor ve zamanı geldiğinde de ölüyor. Kanserde ise bu denge bozuluyor. Yani hücre ölmesi gerektiğinde ölmüyor, çoğalmaması gerektiği halde de çoğalmaya ve çevresindeki dokulara zarar vermeye başlıyor. Ama bu süreç bir anda olmuyor. Bir günde, bir haftada, tek bir nedenle de gelişmiyor. Kanser, hücresel düzeyde yıllar süren bir birikimin sonucu aslında. Yani DNA'mızda o sarmalda oluşan hasarlar, tamir mekanizmalarının bozulması, bağışıklık sisteminin bu hücreleri zamanla fark edememesi gibi pek çok faktör üst üste ekleniyor. Bu nedenle de kanser tek nedenli değil, çok nedenli bir hastalık aslında. Toplumda en sık yapılan hatalardan biri de bu. Kanseri tek bir sebebe indirgemek. Şundan oldu, bu olmasaydı olmazdı, tek suçlu bu. Oysa bilim bize şunu söylüyor. Kanser çoğu zaman genetik yatkınlık, çevresel faktörler, yaşam tarzı, hormonal etkiler, kronik iltihaplanma ve yaşlanmanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Peki kanser genetik mi yoksa sonradan mı gelişiyor? Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Kanserlerin yalnızca yaklaşık %5 ila 10'u kalıtsal. Yani doğrudan genetik olarak aktarılıyor. Büyük çoğunluğuysa yaşam boyunca edinilen faktörlerle gelişiyor. Ancak bir genetik yatkınlık varsa
risk daha erken ortaya çıkabiliyor ya da süreç daha hızlı ilerleyebiliyor. Yani genetik tek başına kader değil ama bazı kişiler için de zemin hazırlıyor. Mesela akciğer kanseri örneği. Biliyoruz ki akciğer kanserinin %80 sebebi sigara ve tütün ürünleri. Çünkü tütünle birlikte solunan hava akciğerlerinin kendini temizleme mekanizmasını felç ediyor. Akciğer kendini temizleyemediğinden bir süre sonra akciğerler o meşhur sigara paketlerinin üzerindeki fotoğraflar gibi grileşmeye, kararmaya başlıyor. Peki akciğerin sadece dış görünüşü mü değişiyor dersiniz? Tabii ki hayır. Hücre düzeyinde de değişiyor akciğer. Yani kanserleşmeye yol açıyor sigara. Ama bazı kişilerde de sigaraya rağmen hiç kanser ortaya çıkmıyor. Yani kimisi genetik olarak şanslı, kimisi de genetik olarak şanssız. Ya da genetik olarak şanslı olsa da seçimleri onun kaderini belirliyor. Buraya kadar kanserin ne olduğunu, nereden geldiğini ve neden tek bir sebebe bağlanamayacağını konuştuk. Şimdi gelelim en zor soruya. Peki ya kanserin tedavisi? Neden bunca yıldır kanserin tek, kesin bir tedavisi bulunamadı? Bugüne kadar kanserle ilgili yapılan bilimsel çalışma sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Yalnızca PubMed veri tabanında Cancer başlığı altında yer alan bilimsel yayın sayısı 5 milyonu aşmış durumda. Her yıl on binlerce yeni araştırma, klinik çalışma ve tedavi denemesi yapılıyor. Yani bu konu bilim dünyasının en çok çalıştığı alanlardan biri. Ama burada temel bir gerçek var. Kanser tek bir hastalık değil ki. Aynı organdan çıkan iki kanser bile biyolojik olarak birbirinden tamamen farklı olabiliyor. Aynı tanıyı alan iki hastanın hastalığı aynı şekilde davranmayabiliyor. Aynı tedaviye aynı yanıtı vermeyebiliyor. Çünkü kanser kişinin genetiğiyle, bağışıklık sistemiyle, yaşadığı çevreyle, yaşam öyküsüyle iç içe geçmiş bir hastalık. Kanser tedavisinde amaç hastalığın biyolojik davranışını kontrol altına almak. Bugün cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi ve hormon tedavileri gibi pek çok yöntem kullanılıyor. Ama bu tedavilerin hiçbiri herkeste aynı sonucu vermiyor. Çünkü hedeflenen şey tek tip bir düşman değil. Her hastada farklı davranan biyolojik bir süreç. Bu nedenle kanserin kesin tedavisi neden yok sorusunun cevabı aslında şu. Çünkü tek bir kanser yok. Dolayısıyla tek bir tedavi de olamıyor. Bilim her geçen gün daha kişiye özel, daha hedefli ve daha etkili tedaviler geliştirmeye çalışıyor evet. Ama bu bir yolculuk. Basit ve kısa bir yol değil ki. Bugün kanseri daha çok konuşuyoruz. Çünkü artık daha uzun yaşıyoruz. Daha iyi tanı yöntemlerine sahibiz. Daha erken teşhis koyabiliyoruz. Eskiden fark edilmeyen ya da adı konmayan hastalıklar bugün görünür hale geliyor. Bu da sanki kanser artıyormuş gibi bir algı yaratıyor ama kanser yeni değil. Asıl yeni olan onu anlama ve onunla mücadele etme biçimimiz. Belki de artık şunu kabul etmemiz gerekiyor. Kanseri tek bir nedene, tek bir komploya ya da tek bir açıklamaya indirgemek yerine onu karmaşık, çok faktörlü ve kişiye özel bir hastalık olarak görmek zorundayız. Ancak o zaman korkudan bilgiye, söylentiden bilime, panikten de farkındalığa geçebiliriz.